Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için tam ölçü ve harika lezzetiyle nefis bir üzümlü cevizli pastane kurabiyesi tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeyerek hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak 200 gram oda sıcaklığındaki tereyağını alıyorum. Dilerseniz bu aşamada margarin de kullanabilirsiniz. Fakat tereyağı ile yapılan kurabiye çok daha lezzetli oluyor. Sonrasında yarım su bardağı toz şeker ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. İlk olarak tereyağı ve şekeri güzelce karıştırıyorum. Böylelikle tereyağının daha da yumuşamasını sağlıyorum. Bu arada diğer bir taraftan fırınımı 180 derece alt üst ayarı açarak ısıtıyorum. Kurabiyemi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın akını hamura ekliyorum. Sarılarını üzerine sürmek için kenara alıyorum. Sıvı malzemeleri de ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Sonrasında kuru malzemelerimi ekleyeceğim. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Güzelce karıştırdım ve şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Sizlere tavsiyem bu aşamada lütfen ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Çünkü hazırladığımız hamurun yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hamur toparlandıktan sonra spatulayı içerisinden çıkartarak elimle yoğuracağım. En son içerisine üzüm ve ceviz ekleyeceğim. Bu tür yağlı hamurları hazırlarken elinizle çok fazla müdahale etmemenizi tavsiye ederim. Çünkü elinizin ısısı hamura geçeceği için hamur kendini salacaktır. O zaman da fazla un eklemeniz gerekecektir. Şayet fazla un eklemeniz halinde de kurabiyeleriniz sert olacaktır. Spatulayı temizleyerek içerisinden çıkarttıktan sonra hızlıca yoğuruyorum. Toparlanana kadar yoğurmanız yeterli olacaktır. Hamuru çok kısa süre yoğurarak toparladım. Biraz önce de belirttiğim gibi toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Sizlere şöyle yumuşaklığını göstermek istiyorum. Sonrasında diğer malzemelerimi ekliyorum. İçerisine 1 su bardağı bıçakla doğradığım cevizi ekliyorum. Son olarak içerisine 1 su bardağı çekirdeksiz sarı üzümü de ekleyerek güzelce yoğuruyorum. Kurabiyem için gerekli tüm malzemeleri yoğurma kabına aldım. Homojen bir karışım elde edinceye kadar yoğuruyorum. Sonrasında kurabiyelerime son şeklini vereceğim. Yeteri kadar yoğurdum ve homojen güzel bir karışım elde ettim. Şimdi bu hazırladığım hamuru 3 eşit parçaya ayırıyorum. Bir parçasını tezgaha alıyorum. Elimle iyice sıkıştırarak rulo yapıyorum. Rulo yaparken hamuru arada bir elinizle sıkıştırmanızı tavsiye ederim. Böylelikle içerisinde hava boşluğu olmayacak ve kurabiyelerinizin şekli çok düzgün olacak. Hamurun tamamını rulo yaparak hazırlıyorum.
Hem keserken hem de şekil verirken tezgaha yapışmaması için bu aşamada tezgaha biraz un serpiyorum. Son olarak hamurların üzerine biraz bastırıyorum ve yassılaştırıyorum. Tarifimin tüm detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza mutlaka dönüş sağlayacağım. Hamurların tamamını hazırladım ve şimdi bıçak yardımıyla verev olacak şekilde kesiyorum. Tamamını bu şekilde keserek fırın tepsisine koyduktan sonra en son üzerine yumurta sarısı süreceğim. Neden bu aşamada yumurta sarısı sürmediğimi de belirtmek istiyorum. Çünkü hamurun kenarlarından fazlalıklar artıyor. Onları sonrasında toplayarak tekrar şekil vereceğim. Tüm hamur bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Kestikten sonra fırın kağıdı serdiğim tepsiye aralıklı olacak şekilde diziyorum. Kurabiyelerimin tamamını hazırlayarak tepsiye koydum. Kenara ayırdığım 2 adet yumurta sarısını güzelce çırptıktan sonra fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi kenarlarından artan fazla hamurları tekrar şekillendirerek tepsiye koydum. Tüm kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra çatalla çizik atıyorum. Hazırladığım kurabiyeyi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üstlerle fırına koyarak pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda pişen kurabiyelerimi fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Kurabiyelerin altı üstü nar gibi kızardı ve artık servis için hazır. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Soğuyan kurabiyelerimi hemen servis tabağına alarak sizler için sunuma hazırlıyorum. Kıyır kıyır ağızda dağılan cevizli üzümlü kurabiyem artık servis için hazır. Bu tam ölçü ve garanti tarifimi mutlaka deneyin diyorum. Eminim sizlerin de gözdesi olacak bir tarif. Gördüğünüz gibi kurabiyemin içi gayet güzel pişti. İçerisinde hiçbir hamurlaşma yok. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.